Adım Gülseren. İki oğlum var. Oğlum birini evlendirdikten, birini de üniversiteye gönderdikten sonra evde bir boşluk hissettim. Yalnız kaldığımı hissettim. Bir gün balkonda otururken kız çocuklarının oynadığını gördüm mahallede. Dedim neden de benim bir kız çocuğum olmasın gibi bir düşünceyle yuvadan bir çocuk aileme katmaya karar verdim. Böylelikle yuvaya gittim, müracaatımı ettim. Niyetim evlat edinmekti fakat evlat edinemezsin dediler. Bir hayal kırıklığına uğramıştım. Kalkmak istemiştim oturduğum yerden. Otur otur, koruyucu aile yaparız seni dediler. Koruyucu aileliğin ne demek olduğunu ilk defa orada duymuştum. Gülseren Küçüköz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2014 verilerine göre Türkiye'deki 3213 koruyucu aileden sadece biri. Gelişmiş ülkelerde devlet korumasında bulunan çocukların %85'inin bakımı koruyucu aileler tarafından sağlanırken ülkemizde bu oran ne yazık ki %30 civarında. Bugün Türkiye'de koruyucu aile sistemi çok bilinmese de bu sistemin yaygınlaşması için çalışan kişiler var. Ayfer Doğan, Denizli'de bundan tam 17 yıl önce bir koruyucu ailelik deneyimi için resmi kurumlara başvurdu. 2 biyolojik oğlu olan Ayfer Doğan, şimdiye kadar 4 çocuğun koruyucu aileliğini üstlendi. Biz önce sadece birer koruyucu aileydik ve bu hayatta bir çocuğun hayatına değişim getirelim ve fark yaratalım istemiştik. Ama bunun tek tek deniz yıldızları misali çok ileriye gitmediğini fark ettiğimiz zaman örgütlenme sürecimiz bir anlam kazandı. Ve daha çok nasıl olabiliriz, daha çok koruyucu aile nasıl olunur ve diğer insanları nasıl teşvik ederiz ve bu sistem neden bu kadar az koruyucu aile barındırıyor sorgulamalarına giriştik. Ve bu süreçte sorgulamalarımızın sonunda bir çalıştay gerçekleştirdik uluslararası katılımcıları olan. Sorguladığımız ve cevap aradığımız sorulara akademik çalışmalarla destekledik. Koruyucu aileliğin Türkiye'de daha verimli ve daha çocuğun yararına yürümesinin yöntemlerine çözüm önerileri getirdik ve bu arada projeler yaptık. Bunların en önemlisi tabii ki tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetleriydi. Bunu önce kendi çevremizden başladık, Denizli'den ve daha sonra Türkiye genelinde çalışmalar yapmaya başladık. Ayfer Doğan 2009 yılında bir grup koruyucu aileyle birlikte Denizli Koruyucu Aile Derneği'ni kurdu. Dernek bünyesinde koruyucu aileliğin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için birçok proje uygulandı. Bunlardan Bir Küçük Bir Gülücük ve Korkmuyorum Karanlıktan Eskisi gibi isimli projelerle on binlerce kişiye ulaşıldı. Dernek ayrıca ulusal bir koruyucu aile çalıştayı düzenleyerek koruyucu aile sisteminin sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılmasını sağlandı. Ayfer Doğan liderliğindeki dernek, üyesi olan 78 koruyucu aileyle birlikte sisteme katkı sağlamak için çalışmalar yapıyor. Çocuklarımız için bir yaşam öyküsü kitabı planlamaya çalışıyoruz. Bu öykülerimiz aynı bizim çocuklarımızın yaşamlarındaki gibi farklı öyküler içerecek. Derneğin bu anlamda tabii ki koruyucu ailelere çok desteği ve katkısı oldu. Yalnız olmadıklarını hissettiler. Ayrıca çocuklarımızın kendileri gibi koruyucu aile yanında büyüyen başka arkadaşları olduğunu fark ettiler. Çocuklarımıza da çok büyük katkısı oluyor derneğin. Ve sistem hakkında yanlış giden bir şeyler var. Yani bizim aklımıza yatmayan ya da bizim desteğini bulamadığımız eksik giden bir şeyler var. Bunu çözmek gerektiğine inandık ve beraber olduk, derneğimizi kurduk. Çocuklarım bana çok güzel bir annelik ve insan olma duygusunu kazandırdıklarını düşünüyorum. Onların bana kazandırdıklarını ben derneğimdeki diğer arkadaşlarımla paylaştığım zaman ortaya inanılmaz güzel bir enerji çıkıyor. Ben koruyucu ailelik konusunda tabii ki herkese tavsiye ediyorum. Ayfer Doğan, kendisi gibi Denizli'de yaşayan koruyucu aileleri bir çatı altında topladı. Onların kendilerini geliştirmeleri için eğitimler, seminerler düzenlenmesini sağladı. Ülke genelinde düzenlenen seminer ve konferanslarla koruyucu aileliğin ne anlama geldiğini herkese anlatılmasını sağladı. Onlarca aileyi koruyucu aile sistemine katılmaları için bilgilendirdi. Sistemin iyileştirilmesine yönelik projeleri hayata geçirdi. Hem koruyucu ailelerin hem de koruyucu aile yanında kalan çocukların hayatında kocaman bir fark yarattı.